Herkese selamlar. Bugün beraber Game Pass'te yer alan 5 tane çok güzel indie oyuna göz atacağız. Videoya başlamadan önce hemen belirtmek istiyorum ki videoyu ben 16 Ocak 2025 tarihinde yapıyorum. Bugün bu oyunlar Game Pass'te var, evet, ama bundan 6 ay sonra bu oyunlar Game Pass'ten kalkabilir. Bildiğiniz üzere oyunlar Game Pass'e geliyor ve anlaşma süresi bitince de platformdan kalkıyor. Bu videoya belki aylar sonra denk gelen arkadaşlar da olur. O tarihte bu oyunlar platformda olmayabilir diye belirtmek de istedim. İlk oyunumuz Have a Nice Dead. Have a Nice Dead, mizah ve karanlık atmosferi birleştiren roguelike türünde bir oyun aslında. Death Inc. adlı bir devasa şirketin CEO'su olan ölümü kontrol ettiğimiz bu oyun hem mekanik hem de tematik olarak ilgi çekici. Şirket de işler çığırından çıkıyor. Bu da bizim kontrol ettiğimiz ölümün düzeni sağlamak için zorlu bir göreve çıkmasına neden oluyor. Görsel olarak oyun minimalist ve el çizimli animasyon tarzıyla bizi büyüleyici bir dünyaya götürüyor. Savaş mekanikleri, hız ve akıcılık açısından çok tatmin edici. Her düşman, her boss savaşı hem bizim reflekslerimizi hem de stratejimizi test ediyor. Oyun tasarımındaki en dikkat çekici özelliklerden bir tanesi farklı temalara sahip departmanlardan oluşan dünyası. Her bölüm bu şirketin kaotik yapısını yansıtan özgün mekaniklere ve görsel kimliklere sahip. Oyunun anlatımı ise mizahi bir dokunuşla karanlık bir tonda birleştiriyor. Her ne kadar roguelike türünün klasik özelliklerini taşısa da özgün atmosferi ve yaratıcı düşman tasarımıyla da öne çıkıyor. Her denemede daha iyi olmak için çabalarken bir yandan da iş yerindeki kaosu çözmek için mücadele ediyoruz. Bitirirken hemen şunu da belirteyim. Oyun roguelike olduğu için herkese hitap etmeyebilir. Ölüp en başa dönerek karakterinizi geliştirmek herkese uygun olmayabilir, bunu anlıyorum. Ama özellikle de bu türün severleri bu oyuna bir şans vermek isteyebilir. Bir sonraki oyunumuz ise Neon White. Şimdi Neon White'dan kısaca bahsedecek olursak, hızlı tempolu aksiyon ve kart mekaniğini bir araya getiren sıra dışı bir FPS platform oyunu olarak bahsedebiliriz. Cehennemden bir şans daha kazanarak cennete kabul edilmeye çalışan suikastçılardan biri olan Neon White'ı kontrol ediyoruz. Bu oyun hem görsel hem de mekanik olarak kendine özgü bir deneyim de sunuyor. Hikayesinden bahsedecek olursak da ana karakterimiz Neon White, ölmeden önceki hayatıyla alakalı hiçbir şey hatırlamıyor. Cennette yarıştığı diğer suikastçileri gördüğünde onları bir yerden tanıdığını hissediyor ama asla parçaları yerine oturtamıyor. Bu diğer karakterlerden de bahsedecek olursak ilk karakterimiz Neon Red, Neon Yellow ve Neon Violet. Oyunu oynadıkça da bu karakterlerle etkileşime geçerek bir şeyleri hatırlamaya çalışıyoruz ve ölmeden önce neler olduğunu da sorguluyoruz. Oyun her bölümde bizi daha hızlı, daha verimli olmaya teşvik eden bir yapı üstüne kurulu. Kart bazlı mekanikler aksiyonu stratejiyle harmanlıyor. Her kart bir saldırı yöntemi ve özel bir hareket becerisi barındırıyor ve bu becerilerle haritalarda hızla ilerliyoruz. Her saniyenin önemli olduğu bu tempolu yapı bizi sürekli bir adım ötesine zorlayan bir meydan okuma sunuyor. Görselleri ise birazcık retro anime estetiğiyle dikkat çekiyor. Hikaye mizahi bir dokunuşla karanlık ve ilginç karakter ilişkilerini birleştiriyor. Neon White hız, beceri ve zekayı aynı anda test eden alışılmışın dışında bir deneyim sunuyor. Sea of Stars, güneş ve ayın güçlerine hükmeden iki savaşçının dünyayı tehdit eden karanlık bir varlık olan The Flashmancer'a karşı verdikleri mücadeleyi konu alıyor. Hikaye yalnızca kahramanlık ve mücadele üzerine değil, aynı zamanda dostluk, fedakarlık ve büyüme temalarına da odaklanarak aslında bize duygusal bir derinlik sunuyor. Sıra tabanlı dövüş sistemi, klasik JRPG deneyiminin modern bir dokunuşla da yeniliyor. Saldırılarımızı ve savunmalarımızı doğru zamanda yaparak hasarı arttırabiliyoruz veya düşmanların etkisini azaltabiliyoruz. Ayrıca düşmanlarımızın zayıf yönlerine uygun saldırılar planlamamız da gerekiyor. Bu da birazcık stratejik düşünmeyi teşvik ediyor. Oynanış yalnızca dövüşlerden ibaret değil, oyunda keşif yapmamıza teşvik ediliyor. Bunun yanında çeşitli bileşenler toplayıp yemek yapabiliyoruz, balık tutabiliyoruz, çevreyle sınırlı da olsa etkileşime geçebiliyoruz. Oyunun en dikkat çekici özelliklerden birisi de piksel artla yaratılmış büyüleyici dünyası. Her bölge farklı bir estetik sunuyor. Büyülü ormanları, devasa tapınakları ve mistik gölleri gerçekten çok güzel tasarlanmış. Sea of Stars yalnızca eski JRPG hayranlarına değil, duygusal ve derin hikaye arayanlara da hitap eden kesinlikle bakılması gereken bir oyun. The Last Case of Benedict Fox özünde bir dedektif hikayesi ve doğaüstü korkuyu harmanlayan Lovecraft'tan esinlenmiş atmosferik bir Metroidvania oyunu. Gotik bir atmosferin hakim olduğu bu macera bizi Benedict Fox'un karanlık geçmişine ve doğaüstü sırlarla dolu bir dünyaya davet ediyor. Ancak oyunun ilginç konseptine rağmen genel deneyim yer yer birazcık tökezliyor açıkçası. Benedict Fox, psikolojik bağlarla temas kurabildiği ölülerin anılarına dalarak sırları açığa çıkaran bir dedektif. Bu yönüyle hem karakter hem de hikaye açısından oldukça derin bir potansiyel sunuyor. Oyun dünyası karanlık gotik tasarımlarıyla öne çıkıyor.
Her mekan hem görsel hem de tematik olarak farklı bir hikaye anlatıyor. Benedikt'in yetenekleri bu dünyada ilerlemek için hayati önem taşıyor. Şeytani müttefiki sayesinde zihninin derinliklerine inerek kayıp anıları ve sırları keşfetmek mümkün. Platform unsurları ve dövüş mekanikleri dikkatli zamanlama ve strateji gerektiriyor. Aynı zamanda şunu belirteyim, ben çok fazla kendimi zorlamak istemiyorum ama konusu, tasarım ilgimi çekiyor diyorsanız oyunda ölümsüzlük ayarını açmak mümkün. Çevresel bulmacalar bizi düşünmeye ve dikkatli gözlem yapmaya zorluyor. Hikayenin derinliği, görselliği ve oynanış dinamikleri The Last Case of Benedict Fox'u Metroidvania türünün en azından bir şans verilmesi gereken oyunlarından bir tanesi yapıyor. Ayrıca bir sonraki oyuna geçmeden de eklemek istiyorum. Oyunun bir dönem çok fazla performans sorunu olduğunu duydum, yorumlarda okudum. Fakat ben oynadığımda böyle bir şeyle karşılaşmadım. Herhangi bir FPS drop, stutter gibi problemle karşılaşmadım. Sanırım bu sorunlar hepsi zamanla güncellemelerle giderilmiş. Ama yorumlarda böyle şeyler de gördüğüm için eklemek de istedim. Lightyear Frontier, bilim kurguyla tarım simülasyonunu bir araya getiren rahatlatıcı bir açık dünya oyunu. Oyunda uzak bir gezegene iniş yapıyoruz. Burada da kendi tarım kolonimizi inşa ediyoruz. Gezegenin her köşesi bize yeni kaynaklar sunuyor. Bitkiler yetiştirmek, tohumlar toplamak ve çiftliğimizi genişletmek gibi temel mekanikler tarım simülasyonu sevenler için oldukça tatmin edici. Bunun yanı sıra kullandığımız Mecha Suite, yani bu içine girerek dünyaya gezdiğimiz suite, oyuna bilim kurgu dokunuşunu getiriyor. Bu suite sayesinde hem gezegeni keşfediyoruz hem de yeni alanlar ve kaynaklar açıyoruz. Çeşitli tarım simülasyonu oyunlarından da bazılarını tanıyabileceğimiz çeşitli aletlerimiz var. Bunlarla ağaç kesiyoruz, taşları kırıyoruz, çeşitli maden kaynaklarını çıkarıyoruz. Aynı zamanda gezegeni kaplayan zararlı otlar ve garip bir madde var. Bunları da aletlerimize temizliyoruz ama aletlerimizi zamanla geliştirmemiz gerekiyor. Mesela çok kalın bir ağacı kesmek veya farklı türde bir kayayı kırmak istiyorsak temel seviye yetmiyor. Gezegeni kaplayan o maddenin yüksek seviyeli hallerini temizlemek için de bizim bu su sıkan tabancamızı ve vakumumuzun seviyesini geliştirmemiz gerekiyor. Oyunda yeni şeyler inşa etmek için de çeşitli kaynaklar gerekiyor. Bu kaynakların birçoğu da gezegene yayılmış durumda. Bu da bizi otomatik olarak keşif yapmaya yönlendiriyor. Yani her şeyi kampımızın dibindeki yerlerden bulamıyoruz. Eğer bu tür oyunlardan hoşlanıyorsanız ve sakin sakin keşif yapıp bir şeyler inşa edeceğiniz bir oyun arıyorsanız bu oyuna mutlaka bir şans verin derim. Gerçekten bağımlılık yapıyor. Sarıyor. Aynı zamanda oyun henüz erken erişim aşamasında, onu belirteyim. Çıkışını yaptığında oyuna çok daha değişik şeyler de eklenebilir. Hatta oyunun menüsündeki kısma tıklayarak oyunun geliştiricilerine eksik gördüğünüz şeyleri de belirterek siz de feedback verebilirsiniz. Benim ise bu videoda bahsetmek istediğim oyunlar bu kadardı. Eğer Game Pass'te sizin beğendiğiniz başka oyunlar varsa onları da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ayrıca bundan bir önceki yaptığım videonun devamı da yakın zamanda gelecek. Bu aralar birazcık video atamadım, ara vermek zorunda kaldım. Bu da birazcık teknik aksaklıklardan dolayı. Fakat problemleri giderdik. Artık devam ediyoruz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.